Yapmak istediğim şey Türk olarak bizi tanıtmak. Bir araba şirketinde girip bir atıyorum Honda'sı olur, Toyota'sı olur. Orada bir iyi bir yere gelip Japonların Türkler böyle milletmiş demesini istiyorum yani. Şu an yaptığım okulda o zaten. Okulda yani tek Türk benim. Türkleri ben tanıttım abi okula öyle diyeyim. İnsanlar diyor ki Türkler böyle mi millet mi yani? Türkler çok çalışkan mı gibisinden oluyorlar. Yani okulda toplamda 3 kişiye falan veriyor 8 öğrencinin içinde. Yani 3 kişiden biri benim. Hadi bakalım başlayalım. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'dayız. Bugün çok güzel bir videonun başlangıcı için yollara düştük. İlker hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyidir abi sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Seni hemen girişte böyle kalabalıklar içerisinde yalnız başına çekmek istedim, başlamak istedim. Nasıl gidiyor Japonya hayatı? Güzel abi. Tırmalamaya devam diyelim. Seninle ilk tanıştığımda da tırmalamaya devamdı. Hala tırmalamaya devam. Öyleyiz abi. Öğrencilik hayatı burada böyle. Daha konuşacağız zaten de. İlker'le konuşacağız. Sohbet, muhabbet, böyle dertleşme, Japonya üzerine, Japonya yaşamı üzerine. Ikebukuro''dayız. İlker burada daha önce yaşamış. Aynen abi 2 sene yaşadım burada. Ondan sonra okuldan dolayı Saitama tarafına taşındım. Nasıl buralar? Abi güzel ya. Buraları İstanbul'a odaklarsak Mecidiyeköy tarafı diye. Taksim, Mecidiyeköy gibi böyle canlı, kalburüstü. Yakın yerde Shinjuku olduğu için aslında birçok turist biraz oraya kaymış. Burası biraz daha az turistten arındırılmış. Daha çok Japon var, daha Aynen çok kalabalık. Abi. Buranın Japon'un yani kalburüstüsü de değil. Sanatkarı. Ondan sonra zengini buralarda yani. Gezmek için de güzel yerlerden, bayağı bir etrafta kafe tepeye çıkacağınız yerler var. Yani 4. videomuz mu oldu? 3. videomuz oldu Evet, abi. İlker benim videolarda ara ara da olsa katılıyor, geliyor. Formaliteden tanıtayım, adım İlker. 27 yaşındayım. Japonya'ya gelelim 3. senem olacak. Şu an Senmungaku dediğimiz meslek okulunda okuyorum otomobil üzerine. Yani tek okuyan da benim. Başka görmedim. Bölümde Türk yok. Yok abi okulda bizim 800 tane öğrenci falan var. Tek Türk benim. Yorumlarda falan varsa yazsın da bu okuldan mezun olup hani otomobil üzerine iş yapacak tek Türk benim herhalde şu an. Yani ilk Türk ben olacağım diye düşünüyorum. Ben de duymuştum. Aynı okul olmayabilir ama farklı okullarda birkaç kişiyi duymuştum. Ya varsa yorumlara falan yazsın tanışalım yani ben tanışmak isterim. Bir ilgisi var. Araba, otomotiv, bir de Japonya gibi bir ülkede olunca. Okul nasıl gidiyor? Okul 10 numara abi. Okul yani ilgim ondan dolayı biraz seviyorum okulu. Yani okulda da bayağı isim yaptım öğrenci olarak. Burs alıyorum okuldan öyle diyeyim. Burs alıyorsun. Tabii yani hızlıyım okulda öyle diyeyim yani. Kolay Japon burs vermez yani. Vermez Sen abi. çalışkansın o zaman. Çalışkanım abi bayağı. Yani ben ilgim olduğundan dolayı abi bayağı yani dersi savsaklamadan bayağı çalışıyorum yani. İlker aynı zamanda çalışıyor. Tabii. Yani Japonya'da öğrenciysen çalışmama ihtimalin yok. Kamera kapalıyken de biraz sohbet, muhabbet ettik. İlker'in çalıştığı yer Tokyo Kulesi'nin yanında değil mi? Aynen. İzakaya ben şu an mıydı? 2 iş yapıyorum abi. Burada yaşadığım dönemlerden beri yaptığım Tokyo Tower'ın orada bir restoranda çalışıyorum. Bir de şu an olduğum yerde benzin istasyonunda çalışıyorum. Arabayla ilgili bir iş yapmak istediğimden dolayı oraya girdim. İkinci ayrı bir işin daha var senin. Tabii. Hafta sonları restorana gidiyorum uzak olduğundan dolayı. Benim evimden buraya gelme 2,5 saat falan sürüyor. Benzin istasyonuna hafta içi gidiyorum. Okulum sabah 9'dan akşam 5'e kadar. Pompacı. Staff diye. Bizimki self servis. Ben pompalamıyorum. Kendileri pompalıyorlar. Aynen. Kendi İnsanlar. kendilerine alıp pompalıyorlar. Yukarıdan onun böyle bir şeyi var böyle garip. Yukarıdan Aynen, geliyor, aynen. çekiyorsun. Japon şeyi. Kartı martı okutuyorlar, kendileri hallediyorlar. Bir sorun falan olursa ben getiriyorum. Kolay da yabancıları Yok, yani almazlar Japonca herhalde. lazım. İlker'in Japoncası iyi. Yer yerde böyle Japonca konuşmasını istiyor. Bu Ikebukuro çok renkli. Renkli bir yer. Her yer cıvıl cıvıl burada. Çok fazla irili ufaklı kafeler de var. Birkaç kere çekim için de gelmiştim. O da mesafe. Ama iyi yanı tek sefer yani tek vesayette gelebiliyorsun. Metroya bindiğin zaman tekte hat düz olduğu için buraya gelebiliyorsun yani. Güzel, Saitama'dan. güzel. Toplamda 3. seneyi geride bırak. Çok güzel sorularım var bugün. 3. seneyi geride bıraktım ama bana 10 sene gibi geldi abi sene. öyle değil. Yaşanmışlık olarak bayağı tecrübe kazandığımı düşünüyorum. Konuşacağız detaylı konu. İlker, biz seninle ne zaman tanıştık? Abi İki biz sene oluyor mu? seninle 2 seneyi geçti ya. 2 seneyi geçti. 2 sene önceden böyle bir tanışıklığımız vardı. İlker genel olarak İlker'i böyle bir tarafsız gözle benim sorduğum sorulara cevaplarken takip edin. Biraz sende böyle bir doğrucu davutluk Bende o var abi zaten. Ben net söylüyor yani. pat diye söylerim hiç acımam yani. Lafı böyle dolandırmadan. Doğrular neyse biraz da yaşanmışlık olduğu için onlar üzerinden böyle sohbet Tecrübeme muhabbet dayanarak yapacağız. yani tecrübeme göre eksisini artısını söyleyeceğim yani. Soruları attım. Soruları gördü şey dedi. Abi dedi ben bunları cevaplarsam kötülüyormuş gibi bir böyle bir algı çıkabilir dedi. Yani gerçek neyse onu konuşacağız. Öyle abi Yani. şimdi videolardan dolayı bildiği için buraları. Yani herkes geliyor buraya işte atıyorum gece hayatı diyor Akihabara çok iyi falan. Ya iyi olan şeyler var Tabii. ama yani Yaşantıyı burada kimse söylemiyor ki. yaşayanın gözünden o gerçekleri anlatınca da bunlar böyle miymiş, Japonları kötülüyor musun gibi bir izlenim Tabii. genelde insanlarda uyandırıyor ama bunlar gerçek olduğu için benim üzerinde söylemiyorum da Japonya ile alakalı yanlış bir şey söyledi karşı taraf. Ben düzeltecek olan da benim. Boşuna bıyıkları şey yapmadım. Sen benden de eskisin abi burada yani ikimizin tecrübesini karşılaştırarak. Tabii. Sohbet muhabbet. İlker var.
var, çevremizde bir sürü Türk arkadaşlar var, öğrenciler, yazılımcılar, mühendisler, yaşayanlar, evli olanlar derken Japonya'da baştan sona gezdiğim için doğru neyse onu konuşacağız. Bu ne kalabalık böyle ya. Ama çok, bak Shinjuku'ya çok yakın burası. Bizim park şurada, biliyor musun? Çok turist tercih etmiyor buralara. Burası öyle abi. Burası tam ortası, merkezi ya Shinjuku'nun. Turistten kaçış için de güzel Tabii. bir alternatif rota olabilir. Tabii. Ama etrafta da haddinden fazla Japon kızı var. Hani yaşanmışlığımız var buralarda abi. Yaşanmışlık var diyorsun. Var ya. Buralarda çok Japon halk müziği dinlemişliğim vardır o zaman. Var abi, var. Hatta şurada bir park var, istersen oraya gidelim. Park mı? Abi parka mı götürdün? Konuya girmeyeydiniz. İlker, Japonya'ya ilk ayak bastığın günle bugünü kıyaslayacak olursan bu beklentilerinle gerçekler arasındaki en büyük fark neydi ya da farklar? Ben zaten hani küçüklüğümden beri hep başka bir ülkede yaşamayı istediğim olduğu için, yani ben Türkiye'nin durumu kötü olmadan, hani normal durumda olduğu dönemden beri yurt dışında yaşamayı istediğim olduğu için herhangi bir ülke de olabilirdi. Avrupa olabilir, şey olabilir. Kısmet buraya oldu. O yüzden ben herhangi bir beklentiyle gelmedim. Tek beklentim bir işim olsun. Hani düzenli bir yaşamım olsun. Ondan sonra normal orada o ülkede yaşayayım, o ülkeyi deneyimleyeyim de. Bunu yapıyorum şu an. İş sahibi olamadık da fazla beklentim yoktu Japonya'da, ama beklentim olmamasına rağmen beklentimin altında olan yerler çok oldu. Yabancı hayatı olarak. Japonya böyle miymiş dediğim yerler çok oldu yani. Onların üzerine de konuşacağız. Peki neden Japonya? Nasıl çıktı Japonya? Ben Japonya'ya gideceğim, yaşayacağım, o ilk düşünce, karar verme anı nasıl oldu? Ben normalde Almanya'ya gidecektim. Hani otomobille üzerine okumak istediğim, kariyer yapmak istediğim için. Almanya bir tık tuzlu gibi duruyor o zaman. Yani dediğim 3 sene öncesinin şeyi. Yaşam masrafları. Tabii. Okul galiba, Tabii. okulda var. Tam o anda benim burada okuyan bir abim vardı. Dedi buraya gelsene de, burada da işte böyle meslek okulları falan var. Burada da otomobil üzerine okursun falan filan. Hem daha ucuz. Hani bizim TL daha değerli burada falan filan. Geldim buraya. İlk okula geldin. Tabii. Ben bir 3 ay falan Japonca dil okulunda online okudum abi. Şu an yani mezun olduğum okuldan. Online dersim bittikten sonra bana vizemi verdiler. Vizemle buraya geldim. Öyle bir maceram oldu. Abimin sayesinde, bir tanıdığımın sayesinde geldim buraya. Şurası belediye binası. Bir tramvay hattı var dümdüz böyle. Küçük evler var yani. Olur, olur, oradan oradan. yürüyelim. Güneşin altında. Oldu. Japon kültüründe seni en çok şaşırtan, ya bu kadar da olmaz dediğin ne oldu? Çok var Buna- büyük ihtimal. Var, çok var. En başa şeye koyarım abi. Bunların zaman üzerine takıntıları, saat takıntıları. İşin saat 10'da başlayacaksa onu bir geçe içeri gir, bir saat geç kalmışsın gibi azar yersin. 9:55 geçe işinin başında olacaksın. Ama aynı şekilde işin mesela 5'te bitiyor ya abi. 4:59'da çıkabilirsin işte. 5'te bitiyorsa 5'te biter işin. İş ahlakı, sen birebir tabii tecrübe ediyorsun. İnanılmaz bir seviyede. Abi iş ahlakından ziyade ben hani bunun takıntı olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü çok fazla hani ya onu bir geçeye de kızmazsın abi. Saygı, evet, o biraz hani burada hani saygının tırnak içerisinde boku çıkmış gibi bir durum var ya. Ya dünya üzerinde belki de bunu en böyle baskın, zorlu şekilde yapan ülkenin başında geliyor. Tabii. Japonlar çok takıntılılar. Yapmazsan çok göze batıyorsun. Diğer geri kalanlar yaptığı için sana çoluk çocuk gelmiş. Çok geldik abi buralara. Çimlerde koşturmuşluğum var o zaman Sakura hanımefendilerle. Tam şehrin ortasında böyle kalabalığın içinde güzel oturmalık yer. Şaşırdığım noktayı bir daha söyleyeceğim. İlk ya turist yok gerçekten. Abi burası böyle ya. Bak ben Hani buna Ikebukuro şaşırdım. çok güzel bir yer abi. Shinjuku'ya çık, bisiklet sürerek de gelirsin ama inanılmaz yakın merkezi yere. Gerçekten turist yok etrafta. Tabii burada bulamazsın abi turisti. Bu saate takıntılı olmanın zaman daha rahat çalışıyorsun. Hani mesela onu bir dakika geçince yani işe geldiğinde kızmasalar, sen zaten güne zaten direkt 5-0 geriden başlıyorsun azar yiyince. Benim bazıları kafada kuramayabilir. Ya bir Öyle dakika abi. gerçekten öyle mi? Bunun şeyini yemişsin sen büyük ihtimal. Yok abi, Zorluğunu biraz Ben çekmişsin. kavga bile ettim abi, dedim ki hani yani tamam eyvallah hani bu sizin kültürünüz şeyiniz de yani bunu dedim daha iyi yapsak olmaz mı? Biraz daha rahat olmaz mı? Hem sizin için hem bizim için. İş şeye geliyor en sonunda. Burası Japonya'ya ya beğen ya terk ete geliyor yani. Yani Japonya'nın genel olarak sorunu şu olduğunu düşünüyorum abi ben. Tamam yabancıyı istiyor ülkesine ama hani ya, o yabancıya ne yapacağını bilmiyor. Hani nasıl bir kural koyacak, nasıl bize entegre olur? Yok yabancıyı alayım, Japon gibi yaşasın. Yaşayamaz ki abi. İmkanı yok Japon kültürüne ayak uydurmanın yani. Kendi aralarında da o iletişim bozuklukları çok olduğu için yani yabancıya gelene kadar aslında çözmeleri gereken çok fazla iletişim konusunda durumlar var. Bunlar önemli şeyler aslında. Tabii. Çünkü böyle basit gibi gelebilir ama burada yaşıyorsan, çalışıyorsan bak İlker'in senelerdir mesela stres, sana stres Tabii, olmuş. tabii değil mi? abi. Yüzünden anlaşılıyor yani. Sorumuzla devam edelim İlker. Japonya'da yaşamanın kimseye anlatmadığı en zor tarafı ne sence? Şimdi abi bu soruyu yabancı olarak mı yoksa genel olarak mı? Bence yabancı olarak. Yabancı olarak abi yurt dışında mesela diyorsun ki Japonya'ya dil okuluna geleceğim. Tamam çok güzel işte dil okulu okuyacağım 2 sene, iş bulacağım, çalışacağım. Buraya geldikten sonra dil okulunda 2 sene okuyup da iş bulma ihtimali %80, öyle diyeyim yani. Çünkü okul sana yardımcı olmuyor. Sen tamamen kendi çalışman, kendi çabalaman lazım.
Hani N2 alacaksın, N1 alacaksın. Ona kalifiye bir diploman varsa onu çevirteceksin. Yoksa sıfırdan okula gidip tekrardan meslek okuluna gidip şey yapacaksın. İkisi de yoksa mesela N3'ün de yok. Kalifiye buraya entegre olabileceğin bir işin de yok. Dönüyorsun geri ülkene. 2 sene okuyup. Var mı etrafında gördüğün bu durumda Var, olan? çok var. Ülkesine dönen çok arkadaşım oldu yerli yabancı. En son İtalyalı bir arkadaşım döndü mesela. Adam dedi ki iş bulamadım. Dedim hiç yani İtalyancam var. Hani çeviri meviri de mi yapamıyorsun? Yok dedi yani vize alamıyorum. Türklerde peki? Türklerde de dönen oldu abi. Çok arkadaşım oldu yani. Hani ben yapamıyorum burada diyen dönen oldu. 6 ayda dönen oldu yani o derece. Peki tam tersi hani işini, gücünü kuran, ilerleyen, durumu iyi Tabii. olan oldu mu? Oldu kesinlikle oldu. O biraz o zaman kişiden kişiye değişiyor anladım. Ya işte abi diyorum ya senin çabalamana ne kadar ben girişken olup böyle şey yapmana bağlı ama hani kesin olan bir şey okul senin paranın tam son ödemeni aldıktan sonra senin ipini salıyor abi. İlgilenmiyor seninle öyle diyeyim yani. En başından planı kurup ha ben bu okula gideceğim, bu işi yapacağım, bunu şey yapacağım, orada tanıdığım var. İşte böyle kesin oluyormuş diye kurup öyle gelmek lazım buraya. Hani maceraya direkt gelip vize alamama ihtimali çok yüksek. Ya da okul ilerlerken o esnada işini. Tabii. Japonlar nasıl yapıyor? İşte üniversite daha bitmeden hani işlerini ayarlıyorlar ya. Tabii, üniversite tabii. bitti mi burada insanlar işe güce gidiyor. Şey abi, Koşturmaca yok. okullarda, Biraz öyle yapmak lazım. Shusho Kasto diye bir dönem var abi. Okulun son senesi abi okul bitmeden şirketlere gönderiyor. Şirketler okullara geliyor. Topluyorlar böyle elemanları. Mülakatlarla falan topluyorlar. Diyorlar ki işte mezun olduktan sonra ertesi gün gel bize başla. Benim okulumda da var o. Şimdi 4. aydan sonra başlayacak benim de o Senin dönem. okulun da ismini söyler misin bu aralar ya? Abi benimki Söyleyelim mi, Japonca koyalım mı söyleyeyim, İngilizce mi söyleyeyim? Abi Koyalım mı? Onu da söyleme başta. Kafana göre Sıkıntı abi yok istiyorsan değil mi? koyalım ha. Tamam. Abi benim İsmini söylersen hani bölümünü söylersen. okulumun adı abi benimki Kanto Institute of Otomobil College. Kanto Otomobil College diye geçiyor. Otomobil üzerine abi, araç bakımı üzerine. Jidoosha dediğimiz Japonca'da yani. Belli bir ücreti var. Tabii, senelik tabii. ücreti oluyor. Ne kadar senelik ücreti? Abi 2 senelik yani onun senelik. taksitleri değişken oluyor da 2 senelik 2 milyon 100 bin yen gibi bir parası 2 var. senelik toplam. Tabii 2.1 milyon yen diyelim yani. İyiymiş o zaman. Tabii, Hani tabii. Avrupa ülkelerine, Amerika'ya vesaire oralara Ucuz olduğunu büyük düşünüyorum, ihtimal evet. Almanya'ya da kıyasla baktığın için iyi. Abi otomobil kolejleri genelde 2.5 milyon yen civarındadır. Benim okulum biraz uzakta olduğundan dolayı işte ona yani 2 milyon 100 bin yene düşüyor. Bir de Japonya gibi bir Tabii. yerde. Tabii. Yani uzağa gittikçe ucuzluyor ama eğitim yani zorlaşıyor biraz tabii. Hani okula gidip gelemiyorsun. Hani benim evimin o taraflarda abi 2 durak arası 7 kilometre. Burada 1 kilometre falandır. Değiyor mu peki? Gittiğine değiyor mu? Tabii kesinlikle abi. Seni böyle öğrenmeye teşvik Abi ediyorlar ben mı? zaten dediğim gibi otomobilleri sevdiğim için alıyorum yani. Ben hocaları rahat bırakmıyorum. Hocalar diyor ki hani teneffüste de gelme diyor. Ders içinde gel diyor. İlk başta söyledin. Yani burs nasıl oldu? Bursu nasıl aldın? Ben şimdi sınıfta artık mesela hoca bir şey söylüyor. Ben söylüyorum. Arabalar üzerine konuşuyorum falan filan. Bilgimi biliyorlar, şey yapıyorlar. Hoca dedi ki İlker de efendim hocam dedim. Dedi ki senin de ofise bir git gel dedi. Seni de ofisten çağırıyorlar. Dedim herhalde okul taksiyle ilgili bir şey. Ondan sonra gittim masaya oturdum. Dediler bekle geliyoruz. Dediler ki sana da burs vereceğiz. Dedim niye? Dediler sen de çok çalışkan bir öğrenciymişsin. Devletin bizim okulumuza verdiği bir kontenjan var. Sana de onun üzerinden burs vereceğiz. Sen dediler sınıfta çok iyi bir öğrenciymişsin. Dedim verin. Ne kadar oluyor? Nasıl bir burs? Abi Tipi? bu tam o organizasyon adını bilmiyorum da 6 aylık bir burs. Aylık 50 bin yen civarı bir burs alıyorum. Gece vardiyasından çok girip geldiği için biraz bir yorgunluğu var ama sağ olsun geldi, kırmadı beni. Ne demek abi? 50 bin yen veya nakit sana veriyorlar. Hocanın tavsiyesi abi bu. Suisen dedikleri Japonca'da. Sınıfında sadece sen mi alıyorsun bunu? Evet abi ben alıyorum. Yani okulda toplamda 3 kişiye falan veriyor. 8 öğrencinin içinde. 3 kişiden biri benim. Abi yaptığın işi seversen illa mükafatını alıyorsun yani. Karşılığı oluyor değil mi bir şekilde? Kesinlikle yaptığın iş yani passion'ın olacak. Böyle bir ilhamın olacak. Yapacaksın o işi. Seveceksin yani. Bir de tabii bulunduğun yer, onu yaptığın yer de, Tabii, şehir, tabii. ülke de önemli. O karşılığını verebiliyor mu orası? O da Tabii. önemli. 50 bin yen de yani az Tabii bir abi. para değildir. Tabii benim öğrenci yani olarak. şöyle diyeyim. Tabii onu da konuşacağız da benim aylık kiram şu an 36 bin yen. Yani kiram bedavaya geldi 6 aylık öyle diyeyim yani. Yani güzel zaten büyük ihtimal faturalarınla birlikte neredeyse hepsi çıkıyordur. Abi zaten kira şu an yabancı öğrencinin belini kıran en büyük şey. Tokyo'nun metrekaresi 20 metrekare, 30 metrekare. Burada O 40 lüks sayılır abi. Öldürmeyelim ya yine 20 değildir. Abi şimdi mesela Shibuya'da bir 30 metrekare yere gittiğin zaman Ya tabii canım bu ya. 200 bin yene çıkar kiran herhalde. Mesela benim merkeze işte 1,5 saat mesafede 55 metrekare. Şimdi bana dedi ki ben buraya büyük olduğu için tuttum mesela 55 metrekare bir yer. Olarak Türkiye'de böyle büyük yerlere alışık olduğumuz için Ben şaşkınlık. onu zaten abi onun bir şeyi oldu bende. Bu Ikebukuro kaldığım share house abi. Odam 5 metrekareydi. Bayağı yani bu kadar bir genişliği olan bir oda. Yerden kazanmak için ranza yapmışlar abi. Ranzanın altında da masa var. Böyle bayağı her yerime elim falan çarpıyordu. Böyle taktık böyle kafam çarpıyordu tamamen. Bir eğitim sistemi üzerinden gidelim. Japonya'daki eğitim sistemi ile Türkiye'deki eğitim sistemi arasındaki sence böyle en keskin fark nedir İlker? Abi paralı olması. Benim abi tespit ettiğim 2 fark var. Bir paralı olması. Burada meslek okulu okuyorsun abi. Bizim Türkiye'de meslek okulu parasız herhalde yanlış bilmiyorsam. Burada 2.1 milyon yani para ödüyorsun mesela araba okuluna. Her üniversitenin hani mesela bizdeki gibi neydi onun ismi? Değişiyor, sürekli değişiyor. Sınavların adı işte. Onlar yok YS. yani. Üniversitenin belli
bir süresi oluyor, mülakat süresi. Gidip kendin mülakata giriyorsun. Artık yazılıysa yazılı, işte sözlüyse sözlü. Ona göre seçiyor. Ve hepsinin kontenjanı oluyor ve seçildiğinde yani gene para ödüyorsun okula. Hani kafa parası falan da ödüyorsun. Birincisi bu. Diğeri sence ne? En büyük. Yani bunu iki kategoride sayarım ben. Hem mülakat, yani sözlü bir mülakat olması, bağımsız olması, hem de paralı olması derim yani. En büyük fark bu. Onun dışında diğerleri zaten okula göre değişiyor genelde her şey. Abi şunu da ekleyebiliriz. Şu Şokkasto'yu da ekleyebiliriz yani. 4 senelik üniversite okuyorsan 4. senenin içindeysen direkt senin şirketler sana geliyor. Topluyor yani elemanları. Tabii yazılım üzerine okuyorsun mesela. Sony ilan getiriyor sana. Sony'nin ilanı geliyor ya da Sony okula geliyor, briefing veriyor. Diyor ki standartlarımız bu, mülakat zamanımız bu. İşte sen ona göre kafana yatarsa gidiyorsun, geçersen de direkt hani mezun olur olmaz işe başlıyorsun. İşsiz kalma durumun yok. Senin de amacın anladığım kadarıyla biraz daha öyle geçip daha durumunu olabildiğince iyi hale getirmek. Abi benim kendi adıma konuşursam yapmak istediğim şey yani Türk olarak bizi tanıtmak. Bir araba şirketinde girip bir atıyorum Honda'sı olur, Toyota'sı olur. Orada bir iyi bir yere gelip Japonların Türkler böyle milletmiş demesini istiyorum yani. Şu an yaptığım okulda o zaten. Okulda yani tek Türk benim. Türkleri ben tanıttım abi okula, öyle diyeyim. İnsanlar diyor ki Türkler böyle millet mi yani? Türkler çok çalışkan mı gibisinden oluyorlar. Abi bir de yani Türkleri hiç bilmiyor Japonlar. Yok yani öyle bir şey. Bana yani okulda gelen soruları söyleyeyim sana. Türkler Hristiyan mı diyen var. Türkler Arapça mı konuşuyor diyen var. Türkçe neyce konuşuyor diyen var. Çok Tabii. uzak olan ülkeler, Japonlar zaten çok Türkiye hakkında bir şey bilmiyor. Yani döner kebap, Kapadokya. Toruko Ice abi 2 kebap. Başka bir şey yok. Yani tanıtım yok zaten burada. Yok en abi. fazla belki televizyonda Kapadokya reklamı falan Bir de denk bize yani gelirse. bir de komünite olarak zaten kötüyüz abi burada. İmajımız kötü, kendi aramızda bir değiliz. O da önemli. Tabii iyi yerlere gelmiş Önemli. insanımız yok. Okulda profesör olarak çalışan öğretmen, Türk öğretmenden tutun yazılımcısı, mühendisti vesaire aslında iyi yerlerde olan insanlar var ama herkes Bir gördüğü değiliz kadar abi. biraz Hani kopukluk var. İletişimimiz yok, bir değiliz yani. Kopukluk var. Diğer konular da var, olumsuz konular da var benim gördüğüm de onları daha farklı videolarda konuşuruz. Laf lafa aşıyor ya konuştukça. Tabii. Ya bir de sen burada hem yaşıyorsun hem çalışıyorsun. Biraz zor yoldan tecrübe ediyorsun, anlatıyorsun. Bir Türk öğrenci olarak Japonya'da burs imkanları ve part-time iş bulma süreci nasıl işliyor diye bir sorun var. Türk öğrenci olarak burs alma ihtimalin yok gibi bir şey. Yani üniversite öğrencisi değilsen üniversitenin kendi verdiği burslar işte böyle yani başarılı olup aldığın burslar dışında Türkiye işte Türkiye bana devlet bursu veriyor falan filan yok yani. Yani var da yok. Buraya Japonya öğrenci olarak geleceksen ailenden para alacaksın. Ya böyle yakının olacak, çalışacaksın ya da ailenden para alacaksın. Öbür türlü çok zor burada. Yani çalışarak geçinmek aşırı zor. 50.000 yen bursun aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. İhya ediyor abi, öyle diyeyim yani. Ya bunlar aslında bakıldığında böyle 300 dolar, 400 dolar para Tabii. aslında para değil. Para değil abi. Gerçekten para değil. Ama aylık yani 120-130 binle geçinen bir insan olduğun zaman o seni yani sevinçten ağlarsın, öyle diyeyim yani. O derece sağlam bir burs olarak geliyorsan. Tokyo dünyanın böyle en pahalı şehirlerinden biri olarak geçiyor ya aslında. Evet. Bir öğrenci olarak, bir öğrenci bütçesiyle. Burada geçinmenin sence altın kuralı ne? Tabii ben bunların soruları kendi tecrübeme dayanarak söylüyorum da herkese göre buranın tecrübesi farklıdır. Herkes iki kişi aynı tecrübeyi yaşamaz burada. Benim gördüğüm kadarıyla abi ailenden destek almak ya da yakınlarından para desteği almak. Tamam kağıt üzerinde haftalık 28 saat sana çalışma izni veriyor ama mesela iş yerine gidiyorsun, iş yeri diyor ki iş yok diye gelmedi. Haftalık ne oluyor? 5 saat çalışıyorsun. Ne yapacaksın? Kirayı ne yapacaksın? Okulun parasını ne yapacaksın? Ailenden para istiyorsun. Ne yapıyor peki? Ya Türk öğrencilerden gidelim. Senin gördüğün kadarıyla burada nerede çalışıyorlar genelde? Abi Okula benim gidenler. mezun olduğum okuldaki arkadaşlarım yabancılarla muhatap olduğum çok da Asakusa'da McDonald's var abi. Bir tane McDonald's şubesi var. Orası komple Türktü. Yani gelen onu şey yapıyor, o yanına alıyor. Gelen o yanına alıyor. En son orada 10 kişi falan olmuştu yani. Yani McDonald's. genelde ağırlıklı olarak dil bilmiyorsanız Türkler genelde şey yapıyor. Direkt Mac'e giriyor. Yükten Mac'le başlıyor. Gerçekten ihtiyaç yok mu? orada Yok, direkt Mac'te gerek yok McDonald's'ta? abi. Abi belli bir manual var. Hani yönerge var. Okey. İşte atıyorum hamburgeri bu şekilde yap diye video falan var. Onu öğreniyorsun, kendin izliyorsun. Ekranda şey geliyor ya, sipariş. Siparişe göre yapıyorsun, yolluyorsun. Onun bandı var zaten. Bantla yolluyorsun. Hiç- Japonca üzerinden gitmiyor mu? Nasıl oluyor? Yok. Nasıl çözüyor? İngilizce var abi. İngilizce de mi? Var. Nasıl çalışanların, part-time'ların çoğunluğu yabancıdır. Sri Yabancı Lankalısı, olarak. Nepallisi, işte bizim Türklerimiz var. Yalnız oturuşum nasıl abi? Böyle döneyim sana. Sorun yok ya. Nasıl istersen ya. Şöyle yapayım bari. Biraz daha rahat olsun. Kira hakkında bir sorun vardı. Söyledin 35.000 yen. Kaç metrekare? Burada yaşadığım dönemden gireyim. Veya yürümeyle 20 dakika mesafede bir yerde share house'da kalıyordum. Share house dediğin ne? İşte bir bina var. Binanın her katında işte odaları bölmüşler. Tuvalet, banyo, mutfak paylaşımlı. Geri kalan odanda kalıyorsun yani. 6 aylık, 7 aylık kontrat yapabiliyorsun düşük seviye. Depozito falan hiçbir şey istemiyorlar genelde. İsteyen var da aylık 65 bin veriyordum ve odam çok küçük. Burada pahalı. Tabii burada Merkezi olduğu bir de için metroya yakın, metroya yürüme 5 dakika falandı. O da etkiliyor, büyük etkiliyor. 5 metrekare bir yerde 65 bin yen mantıksız. Şimdi malum Asya ülkelerindeki insanlarla bir arada olmak istemiyorsan pis ülkelerdeki bir tık sorun
yaşayabilirsin orada. Yani mesela tuvalete giriyor, tuvaleti temizlemiyor. Değil mi? O da var. Banyoyu evet. pis bırakıyor. Mutfakta sevmediğin kokular çıkan bir yemek yapabiliyor. O tür takıntılı olan bir insan varsa en başında gelir gelmez kiraya çıkması daha mantıklı olur. Yani parasını biriktirip. Yani herkes böyle askeri disiplinle yaşamıyor. Bir de burada tabii biraz ağır işlerde çalışanlar da genelde yabancı olduğu için dediğim uzak ülkelerden gelen insanlar biraz ayak uyduramıyor açıkçası. Öyle abi. Öyle Bir de yani çok sorun fazla var. kural var share house'ta. Hani gece ondan sonra telefonla konuşma diyor, ses çıkarma diyor. Abi ben mesela gece mesela atıyorum arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Ne yapayım ben ondan sonra bırakayım bütün işi yatayım ya. Yani robot muyum ben? Saçma öyle saçmalık olabilir. Var. Japon ses çıkarmıyor bu arada abi. Japon hani kural neyse ona uyuyor ama yabancılara tabii bize mantıksız geliyor. Bizde bir o asilik var ya. Dil okulum bitti, mezun oldum. İşte otomobil okuluna başladım. Saitama'ya taşındım. Saitama'da da şu an kaldığım yer aylık 35 bin yen falan bir kira veriyorum. Yani faturalarımla beraber 40 bine geliyor. 40 bine geliyor faturalarla. Aynen. Kaç metrekareydi? 10 metrekare abi stüdyo tipi daire. Standart bir daire diyeyim. Standart bir Japon dairesi. Daha büyük yere ileride geçersin diye ümit ediyorum. İlker, diğer sorumuzla devam edelim. Japonya'da öğrenci olmak Türkiye'ye göre sence daha mı iyi? Şeye göre değişir yani öğrenci olmaktan beklentin ne? Ben kendime göre cevaplarsam iyi. Şu anlamda iyi. Sosyallik müthiş abi. Dil okuluna geldin. Dil okulunda bir sınıfta Amerikanıyla bir arada oluyorsun. Alman oluyor, Fransız oluyor. 20 milletten insan oluyor abi. Benim mesela şimdiye kadar abartmıyorum yani 20-30 tane ülkede arkadaşım var. Gitsem kalırım. O konuda çok iyi. Sosyallik gidersin işte parti varsa partiye gidersin. Paranı biriktirip işte elektroniğe merakın varsa bilgisayar olur şey olur alabilirsin. Yani nispeten iyi. Türkiye'ye göre iyi. Japonca bilmeden burada okumaya gelenler sence hata mı yapıyor? Büyük hata yapıyor. Bizim zaten abi Discord grubumuz var. Discord grubuna merak olan gelirse ben gördüğümü cevaplıyorum da. Kapattılar tabii Türkiye tarafından. Tabii abi, o Öyle var bir değil mi? durum oldu. Çok iyi gidiyor. Discord'umuz çok iyi gidiyordu da. Eğer Japonya'ya kesin gelmek istiyorsanız öğrenci olup okul okumak istiyorsanız hani üniversite olur, meslek okulu olur. N2 almanız çok iyi olur. Japonya seviyen ne kadar yüksekse abi dil okulunda okuma seviyen o kadar azalıyor. Ona bağlantılı olarak da okula ödeyeceğim para azalıyor. Onu hani üst okula saklayabiliyorsun. N2'm varsa N2'si olan adam 2 sene okumaz dil okulunda. Okuyacağı bir öğrenciye bir şey yok. 6 ay okursun ondan sonra gidersin üniversiteye. Ya gelmeden en basitten Hiragana'yı, Katakana'yı zaten O zaten abi M5 seviyesi kesin. onu yapın Tabii. diyorsun. M5 olmazsa kör dilsiz olursun burada yani. Ya bir de çok karşılaşacakları bir alan yok da günlük yaşantıda işte. Tabii. Ne yapabiliyorlar? Dizi izleyebiliyorlar. Tabii. Animeden. Dil okulunda öğrencinin Japoncayla günlük Japon'un kullandığı Japonca tamamen alakasız. Dil okulunda sana Zekümüren Japonca öğretiyorlar. Buradaki normal konuşan Japonya mesela adamın seçemiyorsun ki ağzından konuştuğu şeyleri. Böyle konuşuyor yani. Erkek farklı, kadın Tabii. farklı, çocuğa farklı konuşuyor. O yüzden yani temeliniz varsa yani N2 alıp gelirseniz müthiş rahat edersiniz Japonya'da. Güzel. Gel İlker biraz yürüyelim. Ben de şey aldım. Yeşil çay aldım da. Tadı tuzu yok ama enteresan bir şekilde buraya alışınca Japonya'ya adapte olup olmadığını şundan anlayabilirsin arkadaşlar. Bunun için de lezzet gelmeye başlıyorsa adapte olmuşsundur. Bizde alakası yok bu tadı. Tabii. Böyle bir şey yok yani. Tabii. Tad yok, şekersiz bildiğiniz Acı bir şey. yeşil çay diyelim abi. Ya bir de zaten kokusu, bunu içen birini görüyorsanız yabancı bilin ki o tam Japondur. Buralı olmuştur yani. Bıyıklara çok takılmayın. Bıyıklı Japon çok göremezsiniz Tabii. şu anda. Evet İlker, sor bakayım. Sıra sende. Ters Abi, köşe yaptım bakayım. Sana ne o sorayım. zaman dur şunu soralım. Sor bakayım. Japonla evli olmak nasıl bir duygu? Şimdi abi iki farklı dünya ya. Evet. Japonla evli olmak nasıl? Günlük hayatınız nasıl? Yaşandınız? Bende cevabı biraz net olur. Kafan rahat olur. Sen de biliyorsun. Japonlar genelde çok sinirlenmez. Bazen böyle ben şeye kızıyorsam böyle tepki almak Yani isterim. ses çıkarmaz da sakin kalır diyelim. Ses- Sessiz olur. Kızdığını sessizlikten anlarsın yani. Ses çıkaranını gördüm. Ses çıkaran bayağı güzel ses çıkarıyor. Ne da. diyorsun ya? Stresli değil. Saçın 40'ta beyazlamaz. Saçın 70'te beyazlar. Ayağın böyle bir şeye takıldı, yere düştün. Bizde olsa ya dikkat etsene Ha, tabii. niye şey yapmıyorsun derler ama Japon'a iyi misin böyle güler güler. Ben biraz belki eş konusunda oradan şey olabilirim. Şans şimdi eşimin ana babası melek gibi insanlar. Öyle. Ben ne zaman onların yanına gitsem kendimi böyle Yenge sudan Fukuokalıydı herhalde. Fukuoka evet. Bir de o- Fukuoka'ya abi şey deniyor biliyor musun? O bölgenin adı Hakata abi. Fukuokalı kızlara Hakata Bijin deniyor Japonca'da. Oranın yani kızları ünlü. ünlü. Bir yerden seçmişsin yengeyi. Yani bence hayatınızdan stres uzaklaşmış oluyor. Tabii burada önemli olan şey oraya gelene kadar biraz Japonya'ya adapte olmak. Şimdi Japonya'ya alışmışsan, kız arkadaşın varsa, Japonsa hayatın bir tık daha yukarı seviyeye çekilir. Tabii şöyle bir şey var. Önemli olan bir de doğru insanı bulabilmek. Tabii. Hani aklı selime denk gelmezsen bir tık hayatını mahvedebilirler yani. Şimdi Japonlar. burada gerçekleri konuşacağız. Tabii. Gerçekten İlker söylemeden ben söyleyeyim. Japonların çoğunluğu deli. Manyak, kafa kırık. Deli. Yani bak Japonya baştan sona gezdim. Japonya'da 10 kişiden benim gözlem kadarıyla 6 kişisi mental sorun. Bak net 6 kişisi. Katılıyorum abi. Kesinlikle mental sorunlar var. Bunlar tabii işte çocuğunu böyle küçük yaşta sevememe, o sevgiyi çocuğa verememe. O çocuk işte 18'de 20'ye geldi mi farklı farklı alanlara kayıyor. Bir de
ekonomik zorluklar koronadan sonra çok çıktığı için söyleyeceğim. Burada böyle bir işte erotik film sektörüne kayma inanılmaz. Amerika'dan sonra inanılmaz bir sektör Abi haline bayağı gelmiş. yani YouTube videosu çeker gibi dolduruyorlar bayağı. Yani. İnanılmaz ve yaşlar 18-19 en son işte ya bir ara bir sene kadar önce başbakan çıktı pavyona düşen kızları kurtaracağız falan diyor Kabukicho'da yani. Abi şey var biliyor musun? Japon milletin ona bakışı part-time'miş gibi. O çok enteresan. 3 tane film çekiyor. Atıyorum 200 bin yen kazanıyor. Eski zamanlarda denk geldim, gördüm. Birkaç kişiyle de böyle kamera kapalıyken röportaj yapma fırsatım oldu. Dediğin gibi İlker haklı bu konuda. Onlar üzerine böyle aslında böyle video çekmeye düşüncem vardı ama kabul etmiyorlar. Kamera karşısına çıkmak istemiyorlar. Kendilerini bu kadar aslında sansürleyip de kendilerini bu kadar açan dünya üzerinde çok fazla millet Değil yok. mi? Katılıyorum ben de abi. Ya 10 sene herkes ana baba hurra giriyor ama televizyona bir bakıyorsun çocuğun yüz kapalı, adamın yüzü sesi değişmiş, kamerayla beni çekmesin ama adam pavyona gidiyor işte şuraya gidiyor, takım elbise O zaten var. abi demin dediğin kafaları kırık olma durumuna geliyor yani. Mental stabilite yok. Sorun çok fazla. Şimdi Tabii. Japon nerede, stresini nerede atıyor Japon? Yani şeye gider, Yani bara bu kadar gider, içine tabii. kapanık bir Japon, kolay kolay da bir Japonla dışarıda vakit geçirmek, çevir sokaktan bir Japonu, 2 dakika bir sohbet et. 10 kişiden 9'uyla edemezsin ki. Nasıl Edemez. edeceksin? Samimi değiller abi, böyle bir sıcaklıkları yok yani. Yani o sıcakkanlıkta böyle bir bizdeki o Akdeniz ülkenin getirmiş olduğu o sıcakkanlı insan arıyor biraz ama burada öyle sorunlar var. Bizde yani abi Açıkçası. tuvalet sırasında samimi olursun adamla yani. 2 futbol muhabbeti açsan, Olursun. bir şey yapsan. Olursun. Benim iş yerindeki yani ben Japonlarla samimi olmam 1,5 senemi aldı öyle diyeyim yani. Adam yakınlaşmıyor Ya abi seninle. bizim de yakın arkadaş çevremiz var. Gidiyoruz, geliyoruz ama hala bir arada hissediyorsun. O mesafeyi Yok abi, hissediyorsun. aynen. O olmuyor, Belli bir geçmiyor yani. Tabii ritüelsel böyle yani. Hani belli bir kurallara dahil arkadaşlığımız Yani var. istediğin kadar akşam otur, 2 tane sake iç. Ya şöyleydi böyle o dertlenemiyorsun. Yok. O duygu geçmiyor. Mesela elini omzuna atacağım böyle, ne yapıyorsun lan gibisinden falan, yok onlar yani. Mesela şöyle yanlış düşüncede olanlar var. Bazısı diyor ki işte benim çok iyi Fransız arkadaşım var, benim çok iyi işte Japon arkadaşım var vesaire ama o duyguyu geçirememe, o karşılıklı anlaşma biraz kendini kandırmaya giriyor Tabii. açıkçası. Özellikle bu uzak doğuda, Japonya kısmında. Yani benim 10 numara bir Japon arkadaşım var diyen büyük ihtimal biraz kendini kandırıyordur benim gördüğüm kadarıyla. Abi ben görmedim. Benim böyle samimi çok iş dışı Japon arkadaş Senin olarak de görmedim. bayağı çevren var yani. Tabii. Benim etrafında. yani belki 40-50 tane Japon arkadaşım var. Yani adamlarla halı sahaya falan, futsala gitmişliğimiz Ya var. mesela Yok yani. bak çağırıyorlar mı seni mesela? Konuşuyorsun muhabbet hiçbir kere denk geldi mi? Hani gel İlker şöyle gidelim. Şöyle işte Kore'ye gidelim. Abi şuraya onda gidelim. bir. Buraya gidelim. Öyle diyeyim. Çok Onda bir nadir. ya. Hani %1'dir ya. Bizde olsa hani gel bir PlayStation Tabii. yapalım, bir halı saha yapalım, gidelim. Hani bir atarsın değil mi? Hani Abi ama benim okulumda, sınıfında o bayağı çok böyle sıkıntı ya. yani Asyalı çocuklar var, Nepalli falan. Adamlarla bir haftada samimi olduk. Ben adamların dillerini öğrenmeye başladım yani. Bana küfür müfür öğretiyor adamlar yani. Bir Japon sana oturup yani kendi dilini de öğretmez sana. Farklı bir millet abi. Bakama kadar böyle. Tabii. İşte bir iki kosomuso der bitirir. Tabii. Olay biter. Bu nereden nereye geldik İlker ya? Vallahi muhabbet Evlilik. açıyor ya. İlker en son evlendirecektik galiba ya. İlker Akihabara'yı 5. kata çıkarıp evlendirecektik. Hem öyle Burada bir muhabbetimiz Sakura- oldu senede. Sakura Esra Erol abla var da. Ne zorluk yaşadığın ne? Bu anlattıklarımızdan Güzellik ziyade... standartları derim ya ona. Mesela şu an benim tipimi görüyorsunuz mesela. Bu tür tipte bir insanı sevmiyorlar. Yo, senin mesela Pasaportun Amerikan değilse. ya biraz denk gelme aslında. Biraz Abi da doğru. denk gelme Bak, de kesin var. o da bir ayrı bir fake. Larseller gibi İngilizce konuş. Kendini işte I'm from America filan der. Bakış açı Tamam. Ha, diyorsun gerçek. Amerikan mısın? Gel bakayım. Fransız mesela. Fransız, İtalyan. Ondan Bunlar sonra Kanada. Bayılırlar abi. Ama mesela Türk'üm dediğin zaman yani karşındaki insan sana ayda yılda bir kere ilgi duymuşsa anca öyle yani. Onun çünkü dışında bilmiyor. yok. Japonlar da böyle özellikle Amerikalılara karşı ekstra bir ilgisi olduğu için onların ilgisi o taraflarda daha çok yaşam üzerine de olunca ikili ilişkiler. Erkek olarak gelip kadın olarak gelip farklı karşı cinsle tabii insan böyle bir arıyor sohbet muhabbet et böyle hayatını burada sürdürme üzerine de planları olduğu için. İkili ilişkiler işte burada konuştum. Aslında ikili ilişkiler üzerine çok konuşulur. Japonya'nın, Tabii abi. Japonların büyük sorunlarındandır. İyi olan tarafları var. Biraz şanslı olmak lazım. Ben kendimi o konuda biraz şey yapıyorum, ayırıyorum. Yani ben Sultanahmet'te tanıştım ya. Benim Abi, otele geldi. Benim ayağıma geldi yani. Harbi Benim şans ya, gerçekten eşim bak şans. beni gördüğünde evleneceğini söyledi. Sen de dedi ben evleneceğimi biliyordum dedi. Biraz da tabii o şans. Şey de var Şanslı bu arada olmak abi. lazım. Güneyindeki insanın daha bir sıcak olması var Japon'da. O da evet o da önemli. Var. Bu Kyushu tarafı
Pırınızı pırtınızı toplayıp şeye gitmeyin ha. Fukuoka'ya gitmeyin sonra. Etrafta fellik fellik bıyıklı adam görmeyeyim orada. Ya ben Hokkaido'ya gittim. Bisikletle gezdiğim zamanlarda video böyle 2-3 bin izlendi. Abi Hokkaido'dayız, abi Sapporo'dayız, abi kızlar nerede? Dedim ki buradaki kızlar Japonya'nın geri kalanından daha fazla. Her kişiye böyle 3-4 tane kız düşüyor dedim. Bana oradan fotoğraflar gelmeye başladı. O yüzden böyle laflara da dikkat ederek konuşmak gerekiyor. Son zamanlarda zaten Türkiye'den gelen misafirler çok fazla. Sen de görmüşsündür yollarda. Abi şu an şey var yani. Kawagoe'de de bayağı ben de Tabii. gelip geliyorum. Bir zaten bizim Japonya'nın gelişmiş ülke olarak bize istemeyen bir tek Japonya kaldı. Ondan dolayı insanımız buraya akın ediyor da videoların da önemi var abi. Videoları gösteriyor. İnsanlar diyor ben bir Japonya'ya gideyim bir göreyim oraları. İşte misal veriyorum sokaklar çok güzel, çöp yok falan filan. Bunlar da çok önemli yani. Yenilecek bir ülke olmadığı için 10.000 kilometre ötede. Yani buraya tek kişinin gelip gitmesi bile binlerce dolar. Bura ne ya? Tarikat mı? Tapınak abi burası. Burada şurada da onun şeyi var. Ayin yeri var. Nasıl Öğlen tapınak 12'de falan şey yapıyorlar. Tapınak abi. Tam ismini okuyamıyorum. Bir şey yama yazıyor da. Burası ne tapınağı olduğunu bilmiyorum. Da geldi gözüme de böyle. Tabii tabii. Yani buradan bir tütsü kokusu geliyor anlatamam sana yani. Denk gelirse niye olmasın yani. Denk geliyor ama çaba göstermek lazım. Çaba göstermeden abi. burada bir sakuranın Tabii, gelmesi tabii. ancak şuraya düşecek bir sakura hanımefendi. O Ya esnada işte- numarasını line'ını aldın. Tabii. Bende o mental şey bitti abi. Sabır bitti. Çekememezlik başladı biraz. Uğraşmıyorum ben artık yani. Hayırlısı olsun. Dedim ki kardeşim önce okulunu bitireceksin. Önce Belli olmaz iş sahibi belki. olacaksın. Diğerisi olursa olur. İnşallah istediğin gibi olur. Farklı bir sorun var. Bugüne kadar Japonya'da yaptığın en büyük hata neydi? N2 alıp gelmemek olabilir demin dediğimiz. Olmaması yüzünden 2 sene burada okudum. 1,5 milyon yen para verdim dil okuluna. Yani N2'm olsaydı o okuyacağım süre 6 aya düşerdi. Nereden baksan 1 milyon yen cebimde para kalırdı. Yine dile geldi olay. Tabii. Tabii. Onun dışında her şeyim yaptığım hataların hepsinin böyle pişmanlık değildi. Ben tecrübe olduğunu düşünüyorum burada. Japonya'da yaşadığın süre boyunca karakterinde ne gibi değişimler gözledin? Yani Japonya sana ne öğretti? Sosyal olma derim ya. Özgüvenimde artış olduğunu düşünüyorum. Mesela insanlarla konuşa artık farklı milletleri görüyorsun, farklı insanları tanıyorsun ya. Karşındaki insan nasıl bir insan olduğunu artık milletine göre çözebiliyorsun. Konuşurken daha sosyal oluyorsun. Mezun olduğum dil okulunda abi mezuniyet konuşmasını bana yaptırdılar. 100 kişinin karşısında bayağı Japonca konuşma yaptım. Ben daha hayatımda Türkçe konuşma yapmıştım yok 100 kişiye karşı. Bir artı oldu öyle diyeyim yani karakter olarak. Hümün Akademi'ye gittiğimde işte 2018 bir tane Türk vardı. Şimdi yani yüzlerce kaç tane Türk vardı? 200 mü? Abi 300 şimdi mü? bayağı Yüzlerce arttı Türk ya. var. Özellikle geçen sene bayağı arttığını düşünüyorum ben. Küçük çaplı böyle influencer olmaya çalışan arkadaşlarımız falan da var. Küçük çaplı. Yani Instagram'da. Yani 1000 takipçili, 2000 takipçili. Senin gibi 45K takipçisi yok yani. Şu yok lan benim 60'a geliyor. 60 mı? 60. O çok Abi önemli. inşallah Ha, 100 de olur ya. binler Seni hak inşallah. ettiğini düşünüyorum ben. O Yani. plaketi alacağız inşallah. Hak ettiğini düşünüyorum. İnşallah. Buradaki elektrik telleri niye bu kadar yere yakın Bak böyle? şurada Türk bayrağı var abi. Onu da çek Nerede? istiyorsan. Ha, Business kopya School burada. abi Senmon Gakko. Ama garip bir şekilde burada Türk bayrağı olduğunu da gördüm. Japonlarda bir şey çalışıyorsa karışma. Evet. O kültür de var. Bozma. Ha. Bina böyleyse 100 sene böyledir. abi. Tabii. Başına bir iş gelmedi. O yüzden yani böyle 2000 senelik tapınaklar duruyor, 1500 senelik tapınaklar duruyor Japonya'da yani. Karışmıyorlar. Onu yerine tutuyor, karışmıyor. Bende de o kafa vardı zaten. Japonya'da bir tek uyum sağladığım şey o yani. Bir şey buradaysa abi onu yerine oynatmam. Değil mi? Vallahi abi küçük mesela veriyor mu? normal bir Japon evi abi temeli böyle küçük. Tuvalet, banyo, yatak Tabii. odası, çıkış kapısı. Buradan girersin. Sana bir söyleyeyim burası 50 metrekare var mıdır? Yoktur. Abi 2 katlı yapacak işte. 200 metrekare falan ev olur burası. 2 katlı yapacak. Yok daha az olur 200. Buna bir kat daha çıkacak aynı şekilde. Olmaz. Bu sana söyleyeyim burada 100 metrekareden olmaz. Ev gezdim bir kira mira muhabbetlerine böyle farklı yerlere görmek için. İyi katlı evde ben daha 100 metrekareyi çıkan görmedim. 100 metrekareden fazla olmaz burası. Abi zaten evin zaten planı belli baksana. Burası hol. Tabii tabii. Giriyorsun. Klasik Japon. Tabii. Ayakkabılık falan filan girdin. Şurada bir oda var. Evet, Şurası tabii. tuvalet banyo boru var zaten. Kat daha çıkıyor. Tamam aynı şekilde. Ya bu müstakil evlerde benim sevmediğim kapı böyle dışa açılıyor. Aynen. Pencereyi açıyorsun, sokakta Şeyin yok gezenleri ya abi. görüyorsun. Sokağın ortasında yaşıyormuş gibi hissettiriyor sana. Evet evet onu ben de seviyorum. O yüzden buranın kırsalını Tabii. ben de daha çok Yani seviyorum. ben bir tık daha böyle bir cheat olsa ne bileyim bir privacy'nin olsa, özel alanın olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Giren var mı? Adamın işi gücü vardır. Hemen istasyona gitmek için kira gelir buraya. Sana bir söyleyeyim mi? En az Oo abi şurası hemen bak 180 tramvay. 180 bin, 200 bin yen çıkar mı? Hayır. Burası tramvay. Şurası da belediye binası. Bak şu yüksek olan. Net ya. 200'den aşağı Rahat. olmaz burası. Rahat var rahat. 200 bin yen. Tabii. 200 Ama bin bu yen tür aşağı buraya daha eğer da yapılanlar fazla. abi şey oluyor. Bucho dediğimiz böyle Japonca'da şirketin üst seviyesindeki kodamanlar oluyor. Yani adam Onlar kazanıyor zaten. tabii tekte 60 milyon yeni veriyor 70 milyon yeni. Bak burada bir kitapçı var. Buraya gelmiştim çok. Çok güzel kibar bir yer yani. Shin Edo Bookstore. Aynen. Yani buradan da çok İngiliz şey almışlığım var. Dil kitabı falan almışlığım var yani. Gel bir bakalım ne varmış. Ne okuyor Japonlar? Girelim bakalım. Konnichiwa. Ne okuyordun sen burada? GLPT ile ilgili metin kitapları falan vardı yani.
Kanji durumun nasıl? Abi kanji benim N3 ile N2 arası şu an. Yani okul zaten bizim okul N2 seviyesinde. Kanji okuyamıyorsan o kitapları şey yapamazsın. Kitap komple Japonca. Japonla aynı kitabı okuyorsun yani. Bize göre ters değil mi? Böyle sağdan başlanıyor. Bir de bak burada Basho yazıyor ya. Basho'nun sonunda hiraganası da oluyor. Ama bunu zaten hani okuması gereken Japon olduğu için adam yazmaya gerek duymuyor. Japonya'da yaşamak için 400 tane minimum kanji bilmek lazım diye öyle bir şey Abi araştırma normal bir vardı. Japon 2000 tane falan bilir. Yani sen bir yabancı olarak 2 senede zaten 400 tane öğrenemiyorsan işin zor. Remote çalışan bir insan sana hiçbir derdin olmaz. Hani paranı dışarıdan kazanıyorsan tamam. Okuyor musun kitaplar? Böyle kitaplar. Vallahi ben şey okuyorum ya. İnternetten okuyorum PDF olarak. Abi Onsen bunu okuyamadım ki. Mori Mayumi. 2150 yen maşallah. Yu diyor mesela sıcak suya. Oyu. Burada çıplak giriyorlar işte. Ay. Var mı? Ben almak hiç giremedim istediğin? biliyor musun o sene? Utanıyorum. Vallahi ben de hiç giremedim. Tek girdiğim oldu da toplu girmedim ya. Çok Çiftlere sıkıntı. özel onsenler var da. Ya onlar iyi. Public olanlara giremem ben Ya yani. ben en son yakın dönem Kore'de abi bir girdim. Herkes çıplak. Hani dedim hadi Kore'de de değildir ama Japonlar gibiler ya. Bıldır bıldır geziyorlardı etrafta. Abi Kore'de yok bile ben aynı. giremem. Bizde bu çıplaklık falan ters bize ya. Yani girenleri gördüm ama bende de olmuyor. O zaten dediğin şeye geliyor ya. Hani bu kadar kapalılıkta böyle çıplaklığa karşı şey yapamam ben. Simimasen, jidosha kankei na何かありますか？自動車まあうち全ないですね然売らなくても車の雑誌がこの辺にあ、雑誌、そうですね。コンビニとかもあると思うんで。ごめんなさいほんまねもう雑誌もこうあ今売れないんですよあ、全然大丈夫です。すみません。あとほんのちょっと読み物ですはい。この辺にほんの少しえこういう何ついてですか？なんか交通ルールとかですか？違いますそういうの置いてないですあはいもうでもうち店が狭くてねあ。全然見るだけなんで。すみません Ay, dergi var sadece arabayla ilgili bir şeyimiz yok dedi de şey de var dedi. Hani böyle okumalık bir şey var dedi. Ben dedim ki şeyle ilgili mi? Araba yasayla alakalı falan okuma bir şey mi? O da zaten yok dedi. Onu zaten burada satamıyoruz dedi. Manga olur, şey olur falan arabayla ilgili bir şey arıyorsam Mercari diye burada bir aplikasyon var abi. Türkiye'deki Letgo gibi. Her şey var. 100 tane manga seti koymuş oraya. Adam sana koliyle gönderiyor. Mercari'den buluyorum. Mercari'de okuyorum. Oradan araba alan arkadaşım vardı ya. Bu abi her şey var Mercari'de. Yani Vito tarzı araba 2000 dolara aldı ya. Tabii. Yani şeyler var. Elgrand'lar falan filan var. Bunlar bayağı şey satılıyor orada. Şey ikinci el Japon'dan alıyorsan temiz oluyor. Tabii, Sıfır tabii. gibi. Çok temiz bakıyorlar. Daha kötü bir şekilde kullanan çok nadir. Çok temiz bakıyorlar. Vintage elbise çok severim abi. Retro. Mercari'den zibilyon tane böyle eski şeyler almışlığım vardır yani. 90'lardan, 80'lerden böyle. Japonya'ya ilk geldiğinde keşke gelmeseydim dediğim bir an oldu mu? Olmadı abi. Bir defa olmadı. Vallahi. Kesinlikle olmadı. Bu genelde bak Türklerle buluştuğumda bu soru cevap yaptığımda genelde herkesin böyle birkaç tane oluyor. Ailesini özlüyor insanlar. Aa ulan diyor işte şimdi ailemin yanında olsaydım falan filan da. Ben küçüklüğümden beri hep böyle mesela hani il dışına gidip okuduğum için böyle yurtlarda kaldığım oldu. Üniversiteye gene il dışında okudum. Artık biraz ailemden kopmuşluk vardı bende. Ailemin yanında olmasam da olur zaten telefonda konuşuyoruz yetiyor gibisinden kafalardayım yani. O yüzden Türkiye'ye gidip geliyor musun? Türkiye'ye daha kısmet olmadı abi. Bir ortalık sakinleştikten sonra kendi anlamda Vallahi. gidip gelmek istiyorum yani. gitmedin. Yok gitmedim abi. Şansımıza da tramvay geliyor tam. Tramvay mı bu tren mi ne? Tramvay abi. Sakura tram deniyor buna. Bak o Sakura işareti var hatta. Waseda bak Waseda yazıyor. Shinjuku'nun kalbinde Waseda Üniversitesi var ya. Onun yakınına kadar gidiyor bu. Son durağı Waseda. Böyle bir tramvay bilmiyorum Tokyo'da var mı? Ben de hiç bilmiyorum. Yok. Ben bunu ilk geldiğimde böyle abi mesela turnike yok ya. Bedava zannediyordum. Ulan dedim Japonlar ne kadar gelişmiş. Şimdi adam bedava tramvay koymuş. Girdim tamam mı baktım otobüs gibi kapıda basıyorsun ya geri çıktım gerisin geri. Tramvay daha güzelmiş. Aynen. Sakura Çok tatlı tram. bir şey ya. Bir de içerisi de güzel bir ahşap mahşap. Eski stil yani. Gitsin bakalım. Evet İlker. Son soruma geliyorum. Türkiye'den Japonya'ya gelmek isteyen birine ne dersin? Mesela Japoncanı geliştirmeden gelme. N2 seviyesi kesin altı. Para kazanacaksın burada. Mesela 28 saat çalışma hakkı veriyorlar. 28 saat çalışırım hem çalışır hem şey yaparım. Yok öyle bir şey. Paranın ekonomi sağlam olursa gel. Ondan sonra hedefinle uyuşuyor mu Japonya? İşte Türkiye'den bıktım artık. Türkiye'de işte adaletsizlik falan eyvallah ona okeyim de. Türkiye olmasa neresi olursa olsun kafasıyla gelme daha beter olursun burada. Çünkü Japonya bambaşka bir ülke. Onu genelde söylüyorlar ya. Japon Hani, kültürüne şeyine ilgin varsa gel yani oraya. Türkiye'den çıkayım da nerede olursa olsun yaşarım düşüncesi Tabii. ileride çok fazla soruna yol açıyor. Tabii. Etrafımda da ben de görüyorum. Demin de muhabbetini yaptık ya. Kalifiye değil. Herhangi bir işte işi yok burada entegre olabileceği. 2 sene dil okulu okuyor. Japoncası da gelişmiyor. Adam zaten Japonya ilgisi yok. Türkiye'den kaçmak için gelmiş. İş bulamıyor. Adam 2 sene sonunda 2 milyon yen okula para ödüyor. Gerisin geri dönüyor. Bu sefer zaten hepten yıkılırsın abi. Hem paran gitmiş hem zamanın gitmiş. Bilinçli gelmek. Çok iyi araştırıp gelmeniz lazım. Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Gelecek olan dediklerim gibi hani
Japoncasını falan iyi şey yapıp gelsin. İmkanım varsa Discord'umuza gelsin. Ben vaktim olduğu zaman, gördüğüm zaman kesinlikle cevaplıyorum. Yeri geliyor tartışıyorum. Bana Biraz diyorlar, ama sen biraz törpüleyerek konuştun bugün. He. Normalde bazen cevaplarına denk geliyorum. Ben Discord'da biraz sert zincirsizim abi. konuşuyorsun, evet. Discord'da biraz zincirsizim. Bana yani bayağı şey diyorlar. Sen niye ırkçılık yapıyorsun falan gibisine geliyor mevzu. Gençlerimiz şimdi Türkiye'den bıktığı için buraya geliyor ya. Burada kafasında abi çok şey kuruyor. Diyor ki ya oraya giderim işte araba alırım, şunu alırım, bunu yaparım falan filan. Buraya gelince onların öyle olmadığını görecek. Ben baştan uyarmak istiyorum ama bu sefer de hevesini kırmış gibi oluyorum herhalde. Bana sinirleniyorum. Niye karamsar konuşuyorsun gibisine ama ben gerçeği söylüyorum. Aslında avantajlarına bu yaptığım şey haberleri yok. Azat var mesela diye videolardan gördüğünüz. O ben onun senpaisiyim okulda mesela. Mezun olduğum dil okulunda. Yani üst sınıfındaydım. O Japonya'ya gelmeden önce bayağı konuşuyordu benimle. Abi diyordu oraya geleceğim, işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan filan. Buraya gel, gör Japonya'yı, ondan sonra konuş. Neyse abi geldi bu Japonya'ya. 4-5 ay geçti. Bir gün bana geldi dedi, abi de sen haklıymışsın ya dedi. Burası zormuş ya dedi. Dedim oğlum biz senin kötülüğüne mi söylüyoruz, iyiliğine söylüyoruz. İzlerse de selam olsun bana oradan. Azat iyi ya, Azat. Azat kardeşim de Genç yani yaşında geldi. macerası oldu onun da yani. Onunla da video çekmiştik, kanalın altlarında bulabilirsiniz. Aynı annem gibi konuştun ya. Annem de bana kız ediyor, niye para almıyor falan filan. Bunları paraya çevirmen lazım. Kapalı kapılar ardında İlker'le konuştuk da. Teşekkür ediyorum. Ne demek Geldiğin, abi, her katıldığın, zaman ayırdığın için. Her zaman abi. Yoğun vaktinde inşallah Japonya'daki hayallerini gerçekleştirirsin. Bir dahaki buluşmamızda yanında bir Sakura motor muhabbetimiz oldu. Enduro. Var bir şeyler konuşuldu. Bir şeyler Şuradan yapılacak. motorla yanaşıp kaskını çıkarıp abi merhaba. Bir şeyler konuşuldu. Olur inşallah olur. Ağzına sağlık. Güzel bir bilgilendirici video oldu. Japonya'dan kafamdaki gibi bütün sorulara cevap aldığım güzel bir video oldu. Bilgi dolu, biraz da gerçekleri konuştuğumuz güzel bir video oldu İlker'le beraber. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz. Kaçalım İlker. Gidelim abi. Kendinize iyi bakın. Bay Kaçtık. bay.